Bir yönetmenin setteki görevi öncelikle var olan senaryoyu doğru biçimde yorumlayıp, ekibi doğru şekilde yönlendirip ortaya o senaryonun görüntülere dönüşmüş halini çıkarmaktır. Dolayısıyla işin ağırlık kısmı şudur, insanların yaptığın işten emin olup olmadığın çok insanların üzerinde etkisi çoktur. Çünkü sen kararsızlıklar yaşarsan, sen yapmak istediğin şeyi netleşemezsen bu ekibe de yansır ve dolayısıyla hem işin performansına hem çalışma saatlerine etkisi olur. Dolayısıyla bir projeyi hayata geçirmektir diyebiliriz. Karaktere uygunluğuna göre, yani eğer karakterin daha atletik bir yapıda olması gerekiyorsa ona göre bir fizyoloji tercih ediyorsun. Karakterin daha zayıf bir karakter olması gerekiyorsa ona göre. Dolayısıyla oyunculuk artı karakterin fiziksel özelliklerinin birleştiği şeylere dikkat ederek yapılıyor. Aslında uyarlama projeleri her zaman daha çok seviyorum. Çünkü kurmaca projeleri bir süre sonra tıkanmaya çok müsait olabiliyorsun. Ama uyarlama projelerde en azından başı sonu belli olan bir hikaye çekiyorsun. Dolayısıyla bu da seni şu noktada daha emin kılıyor. Yapacağın işin nereye varacağını biliyorsun. O yüzden de hani 2 bölüm sonra şaşırmıyorsun. Çünkü zaten yola çıkarken baştan sona kadar her şey belli, akış belli. O yüzden uyarlamaları daha çok seviyorum. Benim önerebileceğim en önemli şey şu olur. Spesifik filmlerden ziyade bolca farklı yönetmenlerin filmlerini izleyip onlar üzerinden farklı planlar, farklı duygular. O yüzden de her şeyden bolca izlemekte fayda var. Bundan önce Payitaht çektik, evet. Günümüz işleri çektiğim projelerle dönem arasında bir fark var benim için. Onun öncesinde çektiğim işte bir 4-5 tane günümüz dizisi olan diziler çektim. Onlarla dönem arasında ciddi bir fark var. Dolayısıyla her işin kendine özgü bir dili var bu arada. Dönemin de yine her projenin de dönemde olsa kendi arasında bir farkı oluyor. Bir dili, bir dünyası, bir başka enerjisi oluyor. Bu işi de öğrenciler için çekiyorsun. Burada söyleyeceğim tek şey en temelde İnsanların gerçekten bir işi istedikleri için ve sevdikleri için yapması. O zaman hani zorluk kısmı artık zorluk olmaktan çıkıyor. Siyah İnci dizisini çekerken oyunculara bakış veriyoruz mesela işte. Bazen kamera birisinin yakınını çekerken diğer oyuncuya hani oraya koyamıyorsun yerden dolayı ve ona bir bakış veriyorsun oraya bakması gerektiğini. Sonra ben bir oyuncunun yanında babasına bakması gerekirken yere baktığını gördüm mesela. O anlamadım hani babasına bakıyor diye. Bir sürede diyaloğu böyle devam etti. Kestim, ne oluyor dedim. Hani sen nereye bakıyorsun dedim. Meğersem hani babasını oynayan karakter uzanmış alttan elini böyle tutuyor ona bakış vermek için. Onu gerçekten unutamadım yani. Genelde insanlar, ben öğrenciliğimden de bildiğim ve mezun olduğunda herkesin bir sanki sadece yönetmen olmakmış gibi bu işin kuralı gibi bir beklentisi var. Ama yani herkes yönetmen olmak zorunda değil. Yani herkesin amacı yönetmenliğe gitmek zorunda değil. Çünkü her branş kendi içerisinde özel ve değerli. Bazen çok iyi bir yardımcı yönetmen olursun ama başarısız bir yönetmen olursun. Bazen çok iyi bir devamlılık asistanı olursun ama başarısız yönetmen olursun gibi böyle. Ya da çok iyi bir sanat yönetmenisindir. Çok iyi bir görüntü yönetmenisindir. Çok iyi bir set amirisindir. Çok iyi bir kostüm dizaynçısındır. Yani dolayısıyla herkes yönetmenlik gibi girmemeli. Yönetmenliği zaten eğer sadece bir amaç, bir hedef olarak görmeyip de gerçekten kendini bu noktada hissediyorsan bir şey üretirken, yaparken o noktada karar vermelisin. Yani mezun olurken o birikimlerini, o okul sürecindeki eğitimde sevdiğin alanları keşfetmek lazım. Dolayısıyla iyi kötü amatör setler kurup o setlerde bu işleyişi biraz görmeli ve bu işleyiş içerisinde kendini daha çok nereye ait hissettiğini öğrenmeli insan. Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Işık. Yaklaşık 11 senedir bu işi yapıyorum. İletişim Fakültesi mezunuyum. Yani bunu çok teorik olarak açıklarsak bunun çok uzun bir konu aslında ama çok kısa şöyle söyleyebilirim. Bir dizi, film, belgeselde işin görselinden sorumlu teknik elemandır. Ya aslında şöyle, ben dönem dizilerinde çalışmanın tabii ki çok fazla zorlukları da var. Kolaylıkları da çok az diyebilirim. Bir kere hani ışık olarak çalıştığım sistemde tek yönlü ve tek kaynak olan ışıkları çalışmayı seviyorum. Yani bunun nedeninde sonuç olarak bir platoda çalışıyoruz, bir dekor üzerine çalışıyoruz. Bu dekor üzerinde kısıtlı bir hayal dünyasını izleyiciye çok geniş bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki zorlukları oluyor. Kamerayla olan ilişkimizde dizinin ya da bir filmin sürecinde karakteristik bir ışıkla yansıtmaya çalışıyorum. Ondan sonra kompozisyonlarıma dikkat ediyorum. Tabii ki çok zor oluyor mu? Tabii ki çok zor oluyor. Bunu sen de görüyorsun yanımda hani asistanlık yaptığında.
zorlandığımız yerler de oluyor. Çünkü kısıtlı bir hayal dünyasındayız. Sonuç olarak yapay bir dünyayı izleyiciye gerçek ve realite bir mekan olarak sunmaya çalışıyoruz. Günümüz işinden ayıran en büyük tatlarından birisi de aslında buradaki özelliği zor olan bir şeyi izleyiciye yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu da hani ekibimizle birlikte iyi yaptığımı düşünüyorum. Ya Kuşlarla Yolculuk dizisi bir kere çok hızlı başlayan bir dizi oldu. Başka bir proje başlamıştık. Bu koronavirüs olaylarından itibaren çok hızlı başladı. Bir 15 gün içerisinde sete çıkıldı. Sonuç olarak yeni bir plato yapıldı. TRT'nin yeni bir platosunda çalışıyoruz. Ya en büyük kolaylıklarından birisi yıllardır birlikte çalışan bir ekibiz. Zor olanlardan bir tanesi de yeni mekanlara ve yeni dekorlara girmemiz oldu. Işık anlamında söylüyorum bunu, teknik anlamda söylüyorum. Ama bunun altından kalktığımızı düşünüyorum. İnşallah daha da iyi yaparak, daha da üzerine katarak bunu güzelleştiririz. Yani eskiye nazaran artık biliyorsunuz sendikalaşmadan sonra bu dizideki çalışma saatleri artık çok daha iyi olmaya başladı. Artık 12 saat çalışma kuralları, yemek saatinin zamanında yenilmesi, repoların artık verilmesi falan. Yani aslında şöyle bakmak lazım. Hala ben söylüyorum dizi saatlerinin çok uzun olduğunu söylüyorum. 2 saat, 3 saati bulan diziler. Akşam haberlerden sonra saat 8'den gece 12'ye kadar özetiyle birlikte 4 saat diyelim biz ona. Bu işi yapıyorsanız aslında görsel olarak, konsantrasyon olarak, fizyolojik olarak kendinizi iyi hissetmeniz gerekiyor. Çünkü bir güç işi yapıyorsunuz. Çünkü mental olarak da çalışıyoruz. Tabii ki zaman geçtikçe de işte 12 saat, 20 saati bulan çalışma saatlerinde performans olarak da düşüyoruz. Aslında bu da işin serayetine de yansıyor. İşin enerjisine de yansıyor. Ben ona da inanıyorum. O yüzden hani eskiye nazaran çalışma saatlerinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha da iyi olur ve bu dizinin sürelerinin kısalmasını talep ediyorum buradan yani arkadaşlar. Ya aslında şöyle bir dizi sektöründe klasikleşmiş bir kameramız var. Ali'nin Alexa kamerası. Bunu sen de iyi biliyorsun. Ama hani ben yeniliklere açık olmamız gerekiyor. Bizim görüntü ekibinde ve teknik işle uğraşan insanların yeniliklere açık olması gerekiyor. Ben sadece Alexa ile çalışıyorum diye sürekli Alexa ile çekmiyorum işlerimi. Red'le de çalışıyorum. Red Dragon'u da çok seviyorum. Sonra Venice çıktı şimdi. Daha çalışma fırsatı bulamadım ama en kısa zamanda onunla da çalışma fırsatı bulmak istiyorum. Red'i de çok seviyorum. Çektiğim filmde de Red'le çektim. Yani aslında bu biraz uyum ilişkisi, yönetmenle olan uyum ilişkisi. Bu biraz işin dramatolojisiyle de alakalı bir şey. Ne çektiğine de bağlı bir şey, çok önemli. Hangi havada, hangi atmosferde, hangi ayda, nerede çekeceğine de çok alakalı bir şey. Aslında buna göre değerlendirebiliyoruz. Yani bir bağımsız sinema çektiğinizde, bir festival sürecinde yarışacak bir filminizi ona göre kamera seçiyorsunuz. Ona göre dilini oluşturuyorsunuz, ona göre lensini seçiyorsunuz. Aslında kamerayla lensin arasındaki uyum ilişkisini de çok önemli. Zaten o yüzden kamera testleri yapıyoruz. Bunu sen de biliyorsun. Götürüyoruz, 5 kamerayı diziyoruz, farklı kameraları diziyoruz. Oradaki dekorlarımızın, kostümlerimizin uyumuna göre seçiyoruz. Geçen sene çektiğimiz bir filmden bahsedeyim sana istersen. Siyah beyaz bir film çektik Kosova'da, uluslararası bir film. Yönetmenimiz hiçbir şey yapmıyorken birden siyah beyaza olmasına karar verdi. Oradaki tercihinin sebebi şuydu, Emre Bey'in. Mekanın, Kosova'nın şey anlamında bir 3. dünya ülkesi ve mekan anlamında, doku anlamında çok iyi bulmadı. Ve renkli olarak bunu sunabileceğini de çok iyi görmeyeceğini söyledi ve siyah beyaza karar verdi. Bu bana da çok sirayet etti, ben de çok beğendim. Mesela öyle bir siyah beyaz karar aldık. Bunun mesela oradaki Emre Bey'in en büyük tercihlerinden birisi de dokunun, mimarinin çok hoşnut bulmadığını ve çok hoşuna gitmediği için siyah beyaza geçti. Diyeceksin ki neden Kosova'da çektiniz? Çünkü film Kosova'da geçiyor. Ve buradaki gerçekten bu büyük bir karar. Yani çünkü milyonluk projeler. İşte bir ekip götürüyorsun Türkiye'den uluslararası bir film ve birden filmin siyah beyaz çekilmesi aslında insanlar gözüne baktığında çok basit geliyor. Ama bunun çok büyük bir de zorlukları var. Siyah beyaz bir film çekmek de çok zordur. Ona göre ışık yapıyorsun, ona göre kostüm seçiyorsun. İşte renk ayarların, işte kostümlerin, her şeyi buna göre seçiyorsun. Bu da aslında kamera ile lens arasındaki işte kamera seçimi, lens seçimi aslında biraz doğa. İşin en önemli olaylarından bir tanesi senaryodur yani. Bir üniversite öğrencisinin işte ne bileyim 50 kişilik 70 kişilik bir sınıf diyelim. Bunu ben de yaşadım. 70 kişiye sorduğunuzda 50 kişinin yönetmen olacağını duyabilirim yani. Bundan hiç şüphem yok. Bir kere arkadaşlarımız şunu bilmeli. Gerçekten ne yapmak istediğini, neye yatkın olduğunu ve gerçekten kafasında bir şeyleri kesinleştirmek istediğini. Üniversiteden itibaren, bu 1. sınıftan itibaren olmalı. Senaryosa senaryo. Setlerde sadece yönetmenlik diye bir şey yok. Ses, set, kamera,
yani birçok şey yapabilir ve neye yatkın olduğunu aslında arkadaşlarımızın bilmesi lazım. Hani bu konuyla ilgili ben şunu söyleyebilirim. Bu görüntü yönetmenliği sürecinde herkes görüntü yönetmeni olabilir. Yetenek işidir. Ama yani öğrencilerimizin tabii ki birçok hayal kırıklıkları da oluyor. Bunu da görüyoruz, yaşıyoruz da setin içerisinde. Hani çalışma saatleri, fizyolojide gereken, güçte gereken bir iş. Birçok arkadaşımız bu konuda hani ben bunu neden okudum diyen öğrencileri de hatırlıyorum yani bana gelip. Gerçekten iyi bir sinemacı olmak isterse, buna tutunursa bence olabilirler ama ne yapmak istediklerini çok iyi bilmeliler yani. Film izlemek çok önemli bir şeyler. Nasıl bir film, işte ben sürekli sanat filmi izlemeliyim, işte işi izlemeliyim gibi değil. Her film izlenmeli. Her film ilham kaynağı olmalı. Her film resimdir, başka bir dünyadır. O dünyayı izlemeli. İyi bir tarih bilmesi gerekiyor. İyi bir edebiyat bilmesi gerekiyor. İletişimin iyi olması gerekiyor. Yani gerçekten resim bilmesi gerekiyor. Ressam takip etmesi gerekiyor. Gerçekten sergilere gidip bol bol fotoğraf çekmek de çok önemli bir şey. Fotoğraf çekmek, bir makinem yok. Ne yapayım işte, herkesin elinde artık bir telefon var. Herkes çatır çatır fotoğraf çekebiliyor yani. Şimdi diyeceksiniz ki çok klasik cevaplar ama gerçekten işin içine girdiğiniz zaman, hani biz okuduğumuz dönemde de işin içine girdiğimiz zaman anlatırlardı bize. Bunun önemini pratik halde gördüğün zaman çok işe yarıyor. Besleniyorsun. Yani şöyle, ilk başta sete geldiğimizde tabii ki çok zordu. Korku vardı. Hiç olmasak da kalabalık bir ekibiz. Ne kadar da minimize çalışsak da bir setin içerisinde en az 10-15 kişi oluyor. Biliyorsun zor dönemden geçiyoruz Burak. İşte bu zor dönemlerde insanlar, burada çok samimi konuşacağım, çalışması gerekiyor. Biz setlerde çalışarak para kazanan insanlarız. Bir şekilde de hayatımızı idame ettiriyoruz bu konuda. Tabii zorlukları var. Bu korona dönemlerinde bunları çok iyi aşacağımızı düşünüyorum. Burada bir aydır karantinadayız. Dışarı çıkamıyoruz. Sevdiklerimizi var. Ailemizi özlüyoruz. Hayvanlarımızı özlüyoruz. Köpeğimi çok özledim bu arada. İleride bir zamanda da çok güzel anıların olacağını, bunun üzerinden konuşacağımıza da inanıyorum. En kısa zamanda da atlatırız inşallah. Şimdi öncelikle sahne ya da oluşturulacak film, dizi, neye hizmet etmek isteniyorsa ona göre bir ışık dizaynı buluyoruz. Onun üzerine çalışıyoruz. Tabii ki burada ışığın önemini anlatmak için şunu da söylememiz lazım. Gerek kostüm, gerek sanat, bu işte yapılan dekorlar vesaire. Yani bütün ambiyansı ortaya çıkaran şey ışık. Şimdi soğuk lambalar, sıcak lambalar var bizde zaten. Aslında her şeyden farklı olarak fazla çeşit malzeme bulunmakta diğer ekipmanlarda ama bizde yaklaşık 1000-1500 tane farklı şey var. O yüzden tercihler önemli. Artık biraz led lambalara döndük ama sert lambalarımız işte gelişiyor. Kamera gibi ışık da çok gelişiyor. Bunun üzerine çalışmalar yapıp doğru şeyleri buluyoruz. En baştan itibaren olması gerekiyor aslında. Bir dekor oluşturulduktan sonra takibini yapıyoruz, düzeltmelerini yapıyoruz, kendi isteğimizi onlara anlatıyoruz. Teknik olarak şöyle olmalı, böyle olmalı istişare yapıyoruz. Hatta öncesinde prelight'larımız, rekkelerimiz oluyor. Geliyoruz, bazen önceden hazırlıyoruz. Burada yaptığımız gibi. İşi kolaylamak adına her şeyi yapıyoruz. Dışarıdan sert lambalar kullanıyoruz bu dönem işlerinde. Yani günü olduğunca faydalanmak için işte güneş gibi yaratıyoruz ama içeride soft lambalar kullanıyoruz. Filtre tercihimizde böyle dönem işlerinde hafif sıcak renkler gidiyor. Böyle minik 85, bazen işte gün batımıysa amber gibi renkler kullanabiliyoruz. Gecelerinde de biraz maviye dönüştürüyoruz. Camları, pencereleri ya da içeri giren ışığı. Bu şekilde devam ediyoruz. Güç kuvvet kazanıyorsun önce bir kere ışıkla başlayınca. Biraz amelli hamallı fazla olduğu için öyle bir avantajı var. Daha sonra telsizi olsun, işte eldiveni olsun, değişik aksesuarları olsun, böyle havalı bir görüntüsü var. İşte bazen filtreleri kullanmak için tahta mandal falan kullanıyoruz. Onları unutursan, yani otobüste falan bayağı gülerler sana. Onu yapmayacaksın. Yani işimiz güzel. Severek yapan çok kişi var gerçekten ama ağırdır bizim iş. Yani bu sektörün en ağır işi. Yani güç kuvvet ister. Aynı zamanda sanatsal çalışma ister. Kamera ve görüntü yönetmenliği için okuyan arkadaşlar varsa, bu işi yapacaklar varsa onlar da kesinlikle işi öğrenmek zorunda. Yani bilmek zorunda, belki bir kısa çalışmak zorunda. Yoksa olmaz. Bence olmaz yani. İyi olmaz. İyi olmak istiyorlarsa kesinlikle ışık bilgisine sahip olmaları lazım. Şimdi burası dergahın avlusu. Avluda şimdi soft bir ışık var. Böyle hafif bulutlu gibi gözüküyor. Belki bende de öyle duruyordur. Ama biz bunun için hazırlık yaptığımız için şu şekilde oluşturuyoruz. Tabi basitten arkadaşlar var, ben şimdi söyleyeceğim. Tarık'cığım bir güneş yaratır mısın bize? Gibi. Şu an burası işte avlu bayağı güneş alan bir yer haline dönüştü. Daha sonra bu işlemler bitti. Mesela bir gece sahnesi çekeceğiz. Tarık'cığım geceye döner miyiz? Gibi. Böyle de bir gece ambiyansı oluşturmuş olduk.
Aslında yani bayağı zevkli, tavsiye ederim. 1964 İzmir doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. 96 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra proje müdürlüğü yaptım bir şirkette. Sonra 97 yılında Ömer Kavur'la tanıştım. Akrebin Yolculuğu filminde ona destek oldum sadece fikirlerimle. Orada daha başlamamıştım. 98 yılından beri sektörde sanat yönetmenliği yapıyorum. Günümüzün işinde her şeyi dışarıdan tedarik edebilirsiniz ama dönem işinde her şeyi imal etmek zorundasınız. Bu imalat tabutundan, kostümünden, aksesuarına kadar, kılıcına kadar, kalkanına kadar bunlar için veya yaptığınız mekanlardaki detaylarla alakalıdır. Detaylara girdiğiniz anda eğer ince detaylarsa, mesela bu işten önce TRT'ye yine ya İstiklal ya Ölüm çektim. Bu iş için Ankara'ya Atatürk'ün Ziraat Mektebi'nde kaldığı odaya kadar her şeyi fotoğraflayıp birebir yaptık. Hatta Halide Edip'in bindiği tramvay günümüzün tramvaylarından olmadığı için tramvay imal ettik. Halide Edip sahnelerini oradan çektik. Tabii 1920'ye ait her şey realdi. Çok büyük destek aldım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivlerini açtılar. Oradan bir sürü yazışmalardan Atatürk'ün silahına kadar her şeyi real yaptık. Onun için günümüz işi çekmek. Ben günümüz işi çekmiyorum. Ben daha çok dönem çekiyorum. Daha önceden ya İstiklal ya Ölüm'den sonra tabii günümüz işi çekiyorum. Şöyle çekiyorum. Günümüz işinde Ali Atay'la çok çalıştım. Limonata filminde Makedonya'ya gittik beraber. Cinayet Süsü, Ölümü Dünya, daha önceden dönem işi olaraktan Mustafa Uslu ile birlikte Türk İşi dondurma yaptım. O kasabayı kurdum. Orada tren yaptım. 110 askeri taşıdık. Çünkü günümüzün trenleri en iyi tren, en yakın tarih 1936. Ama 1917 çekerken 36 tren kullanamayacağımız için orada 1917 model bir lokomotif ve vagonlar imal edip film çektik. Onun için dönem işi her zaman tercihimdir. Dönem işinde iyi olduğumu zannediyorum daha doğrusu. Ellerim. Her işimi kendim yaparım. Her işin içinde ben olurum. Boyayı karıştırmak, fabrikadan, makineden boya karıştırmak işim değildir. Renklerimi bile kendim çıkartırım. Her işin başında olduğum için sahada, atölyede veya çekim anında işin başında durduğunuzda işi severek yapıyorsanız her şekilde başarılısınız. Okuldan öğrendiklerinizde olmuyor. Sahaya ineceksiniz. Mimar olduğum için biliyorum. Masa başında değil, sahaya inmeden bu işi çözemezsiniz. Sahaya inip sahada zorluklarla baş etmeyi öğrendiğinizde ben sanat yönetmeni oldum diyemiyorum. 24 yıldır neredeyse bu işin içindeyim. Daha hala olduğumu zannetmiyorum. Yani tabii ki sanat yönetmeniyim ama şu var, sahaya inmek zorundasınız. Erdinç Gülener 1971 yılında İzmit'te doğdu. Tiyatroya İzmit'te başladım. Ondan sonra baktım ki bu işi seviyorum, bu işin okulunu okumam gerekiyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi oyunculuk sınavlarına girdim, kazandım. Ve 4 yılda mezun oldum. Ve şanslıydım. O dönemler işte devlet tiyatrolarında oynamak istiyordum. Ve sınav açıldı. Sınav açılır açılmaz sınava girdim, kazandım ve devlet tiyatroları sanatçısı olarak devlet tiyatrolarına girdim. Halen de devlet tiyatrosu sanatçısıyım. Birçok işte onun haricinde dizilerde, filmlerde oynadım, oynuyorum. Seslendirme yapıyorum, radyo tiyatrosu, dublaj. Öyle. Ciddi bir süreç geçiyor aslında. Yani öncelikle bir insan canlandırıyorsunuz. O insanın duyguları, o insanın araştırması, tarihi bir şeyse o insan gerçek hayattaki neler yapmış onu araştırıyorum. O dönemindeki neler yaşandıysa, çünkü yaşanan her şey o rolü etkiliyor. Çocukken ne yaşamıştır? Çünkü çocukken yaşadığın şeyler etkiler insanı. Bunları dahi araştırarak hazırlanıyorsun bir role. Ben yaşamaktan ilham alıyorum ya. Hayatı seviyorum. İnsanı seviyorum. Doğayı seviyorum. Onlar beni çok etkiler. Ve oyuncu Erdinç Gülener değil, gerçek yaşayan Erdinç Gülener'e daha çok ilham verir ve o da oyunculuğuma yansır. Çağınırmak'la çalışmak isterim. Oyuncunun kalbini, ruhunu tutan bir yönetmen. O yüzden Türkiye'de Çağınırmak'la çalışmak isterim. Dünyada yani ütopik geliyor bana ya şu anda. Önce emek vermeleri gerekiyor. Kendilerine inanmaları gerekiyor ve çok çalışmaları gerekiyor. Mezun olduktan sonra da bu iş bitmiyor. Kendi adıma da bu böyleydi. Hala da ben bir şey öğreniyorum yani. 50 yaşındayım. Hala bir şeyler öğreniyorum. Bu sette bile bir şeyler öğrendim.
Ve o öğrenmek bitmiyor. Yani ya tamam ben oldum diyemiyorsun, dememeli insan. Ve çok çabalamalılar bu işte. Yıllar öncesinde bir oyunculuk hocam şöyle bir anekdot anlatmıştı. İngiltere'de bir sınıfta 2 öğrenci var. Birisi manyak yetenekli. Her şekilde en iyi notu alıyor. Dehşet oyunculuk yapıyor. Diğer oyuncu deli gibi çalışıyor. Hataları var, düzeltiyor. Devamlı çalışıyor. Hatalarını söylüyorlar, onun üzerine gidiyor. Uyumuyor, çalışıyor. Tam mezun olacaklar. Yetenekli oyuncu birincilikle falan bitiriyor okulu. Diğeri de bir şekilde mezun oluyor. O yetenekli oyuncu kendini hiç geliştirmiyor. Her zaman övülüyor. Çok iyisin, mükemmelsin. Hep cepten yemeye başlıyor. Yeni bir karaktere çalışırken onda var olanı yapıyor. Diğer oyuncu çalışarak çok daha iyi yerlere geliyor. O oyuncu Sir Laurence Olivier. Diğeri yok. Yani o yüzden kendini geliştirmek, çalışmak bizim işimizde şart. Senin işinde de, bu sektördeki herkesin işinde. İşte dizide, reklamda, belgeselde, sinema filminde benim için hiçbiri fark etmiyor. Sonuçta ses aldığım için tek bir odaklı, doğru kaynakta ses almak. Gözle göremediğin her şeyi duyabiliyorsun. Kulaklığı taktığın zaman vücuttaki hareketler işte fazla şimdi Aydın burada hareketlerini yapıyor. Onları duyuyorum ben. Odaklanıyorum, odam ona gidiyor. Veya kuş sesleri, şu an ormandayız. Ya da aşağıda araba çalıştı onun sesi. Veyahut da işte karda yürürken karın çıkardığı ses çok farklı bir duygu. Belgesel anlamında o. Reklamda biraz daha farklı bir dünya. Birçok şeyi içine alıyor seni. Yaşamış olduğunun bu dünyanın sesini duyuyorsun yani. Öyle bakmak lazım ama. Evrenin sesi. Güzel. Projede şöyle bir şey, reklamda, dizide, sinemada. Sinemada ekstra stereo mikrofon dahilinde olmuş oluyor. O da işte Dolby olduğu için normalde stereo kayıt yapıyoruz hepimiz. Dizide veyahut da filmde, belgeselde çok farklı olabilir. Stereo mikrofon ve ayrı mikrofonlarımız var. O nokta atışı mikrofonlarımız oluyor ama belgeseldeki çekeceğin şeye bağlı. Diyalog üzerine ise normal diyalog mikrofonu. Şu anda dizide kullandığımız işte MK60 Sennheiser'ın var. Daha dar açılı, biraz daha geniş açılı MK70. Şu anda bizim bu çalıştığımız projede 2 çeşit mikrofon saha içerisinde, dışarıda daha az yani MK70 Sennheiser'ı kullanıyorum. MK60 da pilotu içerisinde dekorda kullandığımız mikrofon var. Yaka mikrofonlarıyla bizim şu anki güncel olarak yani belgeselde biraz daha farklı olabiliyor. Ama biz location sound'da tamamıyla kullanmış oluyoruz. Bu tarz mikrofonları kullanıyoruz. Stüdyoda daha sağır mikrofonlar ve mikrofonlar daha yaka mikrofonlarını gizliyoruz, orada gizlemiyoruz. Onun bir farkındalığı var yani. 20 küsür sene oldu, 25-26 daha fazla oldu. En sıcak olan karpuz kabuğundan gemiler yapmada çalıştım ve o da bildiğin hiç para almadan tamamıyla keyif ve güzel. Aslında bundan 10-15 sene önce de çok öğrenci filmi çok yaptım. Gittik sadece işte merhaba yapalım öyle ricayla. Bir de Vivienne'de çok keyif aldım. Vivienne'deki en büyük anım işte Taylan Biraderler. Diziliydim o zaman da. Onun sinema filminde çok birebir her şeyi çok güzel yaşamıştık. Çok güzel çalıştık. Onlar çok verdiler. Bu konu için sese çok eğilimde bulundular. Sonuna kadar destek verdiler. En ufak şeye kadar istiyoruz dediler. Gerçekten de bunu filmin galasına da kendileri de bizzat gala bittikten sonra arayıp bana oyuncular da olsun, kendileri de olsun. İlk defa o kadar çok mutlu oldum ki yani ses konusunda çok hassas davranmışlardı. Bana teşekkür ettiler ve benim için de anısı çok büyük ama projede çok güzel bir projeydi. Ben de çok keyif almıştım çalışırken de her saniyesinde güzel olmuştu. Ya sesi severek yapman lazım. Zor çünkü olarak ama bence de sevmemek gibi bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü müzik dinleyen herkesin bir eğilimi vardır. Müzik yapmak ister ya da bir şey yapmak ister. Duymak bana göre güzel bir duyu. Görmek de kadar güzel bir duyu. Resim çekerken yapıyorsun ama bunu tamamıyla baş başa kalıp da sevilmeyeceğini düşünemiyorum ama tabii eğilim olarak, ortam olarak ne ona denk gelebilir ama bence bir bakmak lazım. Kapının ucunu aralayıp içeri girmek lazım ama duymak lazım o sesi. Ki isteyen olursa da senin aracılığına da o güzel sesleri dinletiriz yani. Bu ambiyanstan da çok hoşnut kalmadınız. Her şey elinizde yani. İstediğinizi yapabilirsiniz. Mesela partileyebiliriz. Değil mi Tarık? Yapıştır kardeşim.